Kimse bize inanmadı gibi oldu o dönem anlattığımızda, ama aslında herkes bir şeyler bilip, herkes bir şeyler yaşayıp ama kimse birbirine dile getirmemek için sanki birbirine söz vermiş gibiydi. Ta ki büyük olay yaşanana kadar köyde herkes, kimse birbirine bir şey anlatmadan ıssızlıkla, sessizlikle devam etti. Keşke herkes o zaman ufak tefek şeyleri birbirine anlatsaydı, o büyük olay yaşanmasaydı, bu kadar sıkıntı olmasaydı. Ben Yasemin. Özel bir okulda anaokulu öğretmeni olarak, eğitmen olarak hayatıma ediyorum. Çok uzun yıllar önce biz de yeni sakinlerindendik. Yeni çocukluğumuz o dönemlerde oralarda geçti. Ama köyde işler çok değişti. Bir şeyler çok ters gitmeye başladı. Köyün halkı yavaş yavaş köyü terk etmeye başladı. Biz de bundan bir 18 yıl falan önce köyde neler oldu, neler yaşandı derseniz gerçekten tekrar yaşamak, tekrar anlatmak, tekrar aynı korkuları dile getirmek gerçekten ama gerçekten çok ürkütücü. Köy artık ıssız, köyde kimse yaşamıyor, köyde kimse oturmuyor, gidenler dehşet içerisinde geri dönüyor. Kısa bir olaydan bahsetmek istiyorum. Aslında çok fazla anlatmak istemiyorum yaşadıklarımızı. Tekrar deşifre olup tekrar ürkütücü günleri tekrar yaşamak istemiyorum ama yıllar önceydi, köyde bir düğün vardı. Hep beraber kızlarla toplanmış düğüne gidiyorduk. Her zamanki gittiğimiz patika yollardan geçerken bir anda yaşlı bir teyze başka bir düğün olduğunu, hadi kızlar bu düğüne gelin diye bize böyle bir davet edip buyurduğunda hiç tanımadığımız bir teyzeydi. Bir anda teyzeye baktık. Hani kimlerdensiniz, kimsiniz teyze diye soracak olurken baktık ki teyzenin tipi, eli, ayağı o kadar farklı. Anlatırken de şu an dehşete düşüyorum. O kadar farklı ki, ama ısrarla teyze bizi oraya doğru çağırmaya çalışıyordu. Birbirimize baktık ve iyi ki o aklımızda düşüp peşine gitmedik. Teyzenin çünkü ayakları falan çok ters dönmüş. Tersinden bakan çok farklı bir şeydi. Gözlerinin içleri, gözlerinin bebekleri ve teyzenin çok farklıydı. Yani o akşamın alacakaranlığında onu seçmek bile o kadar rahatlıkta, o kadar bariz bir şekildeydi ki biz sonra tırsıp işte koşa koşa tekrar geri gittiğimizde kimse bize inanmadı gibi oldu o dönem anlattığımızda, ama aslında herkes bir şeyler bilip, herkes bir şeyler yaşayıp ama kimse birbirine dile getirmemek için sanki birbirine söz vermiş gibiydi. Ta ki büyük olay yaşanana kadar köyde herkes, kimse birbirine bir şey anlatmadan ıssızlıkla, sessizlikle devam etti. Keşke herkes o zaman ufak tefek şeyleri birbirine anlatsaydı, o büyük olay yaşanmasaydı, bu kadar sıkıntı olmasaydı. Evet, anlattıklarım sadece küçük yaşananlardı. Büyük olay dediğimi gerçekten hala bütün köy halkı, bütün uzaktan akrabalar falan hala gizler. Kimse birbirine hiçbir şey anlatmaz. Köyle ilgili, yaşanan büyük olayla ilgili. Biz o zamanlar çocuktuk, daha küçüktük. Tabii bizden büyüklerimiz vardı. Yemyeşil, cıvıl cıvıl köyümüzde misler gibi yaşarken bir anda herkesin teker teker köyü terk etmesi, bağını, bahçesini, hayvanlarını bile satabilen sattı, satamayan olduğu gibi bırakıp tasını tarağını toplayıp köyden gitmesi. Böyle hatırladığım kadarıyla, çocukluğumdan kalan, aklımda kalan görüntülerle hatırladığım kadarıyla böyle bir Temmuz, sıcak Ağustos'un başları bir aylara yakındı ve çok güllük gülistanlık güzel bir akşamdı. Akşam herkes artık yatma saati, herkes böyle usul usul yatmaya hazırlanırken bir anda hava şartları çok değişti. Hala anlatırken bile ürperirim, böyle o çocukluğumdan aklımda kalan o korkudur. Bir anda bir rüzgar, yağmur yok ama ciddi boyutta bir rüzgar, bir rüzgarın ıslık çalması, bir kasırga, bir fırtına gibi sanki bütün hava şartları hepsi bir anda yaşanıyor gibiydi. Hala daha ürperiyorum anlatırken. Sonra amcalarım, büyüklerimiz falan böyle misafirler gelmiş, kim bunlar falan diye bir kalabalığın çıktığında biz de çocuk süngülü camlardan böyle bakarken
Siyah elbiseli, sanki kara çarşaflı giymiş kadınlar, siyah elbiseli adamlar, bir sürü kalabalık, köy meydanına doğru bir akın vardı. Biz de çocukluk merak ettik kimler gelmiş. Köy yeri çünkü, o kadar çok gelen giden olmaz, herkes birbirini tanır. Öyle bir kalabalık gördüğümüzde hala görüntüler gözümün önüne geldikçe gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Camdan böyle baktığımızda uzun uzun böyle insanlar var. Tabii ki öyle herkes bir hoş geldin demek için onlara doğru gittiğinde bir sis, bir kara bulutlar sardı ve görüntüler yavaş yavaş kayboldu. Ama o rüzgar, o fırtına bir türlü bitmek bilmedi sabaha karşı. Tabii çocuğuz, gitti yani, amcamlar falan evden gittiğinde daha dönmediler. Biz de ne oluyor annemlere sorduğumuzda bir şey yok, siz oturun dediler, ama kimsenin evden çıkacak bir cesareti de yoktu çünkü çok fazla sis, çok fazla rüzgar vardı. Sonra artık gün ışıyıp sabah olduğunda birkaç tane çocuğun o gece kaybolduğunu, hiçbir şekilde çocuklardan haber alınamadığını duyduk. 4-5 tane de hatta birinin ismini verelim, İslamoğlu diye köyümüzde bilinen, böyle bir herkesin bildiği bir İslamoğlu diye lakaplı bir amcamız vardı. Sonra o mesela o gece kayboldu, birkaç kişi daha kayboldu. Sonra birkaç gün sonra onların cesetlerini diyeyim, Gavurderesi denilen tarihi bir orman vardır, böyle biz girmeye bile korkarız oraya. Orada cesetlerini buldular ama ağaçtan düşmüş değil ya da kavga edip birileri vurmuş değil. Hani hiçbir yerde kan olmadığını hep büyükler söylüyorlardı ama kolları bacakları kırılmış, hatta kiminin kafası dönmüş bir şekilde cesetlerinin bulunduğu söylenildi. Sonra sessiz sedasız onlar defnedilip böyle köyde sakin sessizce bir cenaze töreni yapıldıktan sonra o kayıp çocuklardan hiçbir şekilde haber alınamadı. Sonra çoğu imle işte hayvanlarını falan satıp köyü terk etti. Kimisi olduğu gibi bağını, bahçesine, eşyasını bırakıp kapısını çekip çoluğunu çocuğunu aldı gitti ve sonra kimse daha köye dönmedi. Ara ara köye gidenler olduğunda hala o evlerden seslerin geldiğini, hala bir uğultu, hala akşamları sislerin bastığını falan söyler ama o gece gerçekten çok ciddi bir şeyler oldu. Çocukluğumuzda aklımızda kalan o görüntü hala ne konuşulur, ne anlatılır, ne büyüklere sorulur. Herkes ve kimse karıştırmayın, kurcalamayın der bırakır. İnsan neden gömülür?